Ladies and gentlemen of the press, we would like to thank you for coming to the official press conference of Glory 6. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, hepinize Glory'nin 6. maçının toplantısına hoş geldiniz demek istiyorum. My name is Stephen Quadros, and I'm a commentator for Glory, and we are very excited about being here in Istanbul because we at Glory Sports International feel that it's a very magical city and the perfect venue for this main event. Ben Stephen Quadros, burada Glory'nin sözcüsü olarak sizlere hitap etmekteyim ve İstanbul gerçekten özellikle uluslararası bir spor karşılaşması için muazzam bir manzara ve muazzam bir şehir, bunu dile getirmek isterim. The fight between Gökhan Saki and Daniel Gita is the biggest fight to be made right now in the world of kickboxing. As a matter of fact, I compare it to a legendary battle in boxing years ago between Muhammad Ali and Joe Frazier. Aslına bakacak olursak turnuvanın en önemli karşılaşması Daniel Gita ve Gökhan Saki arasında gerçekleşecek. Ben bu karşılaşmayı yıllarca önceki önemli bir boks karşılaşması olan Muhammed Ali ve Frazier karşılaşmasına benzetiyorum. Both these men deserve their rankings. Daniel Gita is ranked number 2 in the world, and Gökhan Saki is ranked number 3. And we really expect an exciting battle on Saturday night. Bu karşılaşmayla kıyasladığımız takdirde baktığımızda karşılaşacak kişiler gerçekten dünyanın önde gelen isimleri. Daniel Gita dediğimiz vakit 2. sırada yer alan bir sporcudan bahsediyoruz. Gökhan Saki hemen ardından geliyor. 3. sıralamada yer alıyor. Dünya sıralamasında çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. And to talk more about our future goals with Glory, I'd like to bring on the CEO of Glory Sports International. Please welcome Mr. Andrew Whitaker. Şimdi Glory için bu karşılaşmanın ne kadar önem arz ettiğini bizlere aktarmak üzere Glory'nin CEO'su Andrew Whitaker'a sözü bırakmak istiyorum. Thank you, Stephen. Again, welcome from all of us at Glory Sports International. We're delighted to be here in Istanbul, on your beautiful city, on the Bosphorus River. And again, we are really very, very delighted to be here, and we thank you all for your support. Evet, ben size Glory adına bu uluslararası karşılaşmaya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. İstanbul gibi büyük bir, güzel bir şehirde bu karşılaşmayı gerçekleştiriyor olmaktan gerçekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. We would like, again, to thank all of you. We'd like to thank, obviously, the Glory fighters for taking the time out of their busy training schedule to come down here today to meet with all of you. We'd like to thank our good friends at Topaz Productions, our promoter here, as well as HD ProTech, our co-production television partner here in Istanbul, having helped us make this a very smooth process leading into the live event Saturday night, the 6th of April at the Ülker Arena. Evet, öncelikle sporcularımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri yoğun antrenman koşullarından bize zaman ayırarak buraya basın toplantısına aramıza geldiler. Sonrasında tabii ki Topuz grubuna çok teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliği gerçekleştirmek konusunda göstermiş oldukları katkılarından dolayı. Bir taraftan da koprodüksiyonu üstlenen HD'ye de yine teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Canlı yayında 6 Nisan'da Ülker Arena'da hep birlikte olacağız. Glory 6 can be seen in 160 plus countries around the world to almost a half a billion television households. Additionally, it's also available on pay-per-view on gloryworldseries.com. And we're very, very happy that Istanbul is playing host to Glory 6. Aynı anda 160 tane farklı noktada dünyanın farklı ülkesinde yayın yapıyor olacağız. Yarım milyon izleyiciye ulaşmayı hedefliyoruz. gloryworldseries.com adresinden de yine basılı yayın olarak da internet üzerinden turnuva ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine dile getirmeden geçemeyeceğiz. İstanbul gerçekten bu etkinliği gerçekleştirmek için muazzam bir yer. Again, thank you all for coming. Enjoy the event Saturday night. And with that, I will turn it back over to Stephen Quadros. Hepinize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Dediğimiz gibi cumartesi akşamı çok heyecanlı bir gece bizleri bekliyor. Şimdi sözü tekrar Stephen Quadros'a bırakıyorum. So, without further delay, we'd like to introduce some of our athletes that are present here today.
Evet, daha fazla sözü uzatmadan bugün bizlerle birlikte olan sporcularımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Please welcome, all the way from Montreal, Canada, Joseph Valtellini. Evet, Kanada'dan aramıza katılan Joseph Valtellini. And his opponent, coming to you from Turkey by way of Belgium, please welcome Murat Direkci. Ve Türk sporcumuz Belçika temsilcisi Murat Direkci'lerle birlikte. And in our main event, from Romania, please give a warm Turkish welcome to Daniel Gita. Evet, Romanya'dan gelen sporcumuz Daniel Gita, kocaman bir Türk misafirperverliğini gösteren alkış rica ediyoruz. And they call him the Turkish Tyson. Please welcome Gökhan Saki. Ve Türk Tyson'ı, Mike Tyson'ı Gökhan Saki. These four gentlemen will represent only two of our fights for Saturday night, and we're very, very proud of what they're going to bring to the table. Evet, burada bizimle birlikte olan sporcularımız iki önemli karşılaşmamızın sporcuları olarak, temsilcileri olarak bizimle birlikte. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bizlere bu şerefi bahşetmiş oldukları için. So please, anyone from the press, we would love to hear your questions for any one of our four athletes. Evet, şimdi sayın basın mensuplarımıza dönüyoruz ve diyoruz ki eğer sporcularımıza herhangi bir sorunuz varsa buyurun efendim. Just go ahead and raise your hand. Sorusu olan lütfen elini kaldırırsa kendisine mikrofon ulaştırılacak. Herkese günaydın, kolay gelsin. İyi bir organizasyon. Özellikle misafirler Türkiye'ye hoş geldiler. Ben Gökhan Saki'ye sormak istiyorum. Mehmet Çelik ben, Tek Rumeli Televizyonu'ndan. Gökhan'cığım çok güzel bir benzetme var. Tabii Türkiye'de böyle bir Muhammed Ali Clay, Joe Frazier maçına bir benzetme var. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? O ambiyans Türkiye'de bu müsabakada yaşanacak mı? Bu organizasyon için sen nasıl hazırlandın, neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu maç hakkında benim diyeceklerim sonuçta 5 sene sonra yine Türkiye'ye geldik ve dünyanın en büyük organizasyonu Türkiye'ye getirebildik, Glory. Glory kickboxta aynı şampiyonlar gibi, futbol gibi bir büyük organize. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde organize yapan bir grup ve Glory ile çok güzel bir anlaşma yaptık. Senede bir ya iki defa inşallah Türkiye'de organize yapacağız. Organize cumartesi iyi geçtikten sonra belki 10. ay ya da 12. ay yine burada olacağız. Ve maç hakkında Daniel Gita'yla bundan önce maç yaptım 2010'da. Maçı extra roundla kazandım. Bu bir büyük revanş olacak. Kickbox'ta Steven dediği gibi Muhammed Ali, Joe Frazier maçı diyebiliriz. Ve inşallah cumartesi kalabalık olacak, ambiyans güzel olacak ve 10. ayda yine Türkiye'de olacağız. Evet, basın mensuplarımızdan gelen soruyu öncelikle İngilizce'ye söylemek istiyorum. The question was as follows. It's very good that we are hosting you, each and all of you here. So you have resembled the match to the match of Joe Frazier and Muhammad Ali. So with that idea in mind, how will be the ambience? What do you think about Saturday's match? They have asked, and the response was as follows. It has been 5 years. So in Turkey, it's very good to host us in Turkey. It will be a very big organization, and the ambience will be very good. Glory is a very good, big company, and in the kickbox arena, it's just like a very huge championship all around the world, and the organization team and everyone agrees on this, and we have got a very good agreement. We have made an agreement with Glory Group. Once a year we will be coming in Turkey for making matches. This is a very important agreement point, and maybe on the 10th month or in the 12th month, which is October or December, we will be in Istanbul. And also in 2010 we have had another
match which I have been in, and this will be the revenge of that, in turn of that match. So you have resembled Joe Frazier's and Muhammad Ali's match. Hopefully it will give that taste, and we will be meeting on Saturday at Ülker Arena. Please, don't be shy. Any more questions? Lütfen utanmayın. Buyurun sorularınız varsa. Kai. Daniel Gita, how do you feel to fight against Gökhan Saki in his home country? Evet, Sayın Saki'ye karşı kendi ev sahibi olduğu ülkede mücadele yapıyor olmak konusunda ne hissediyorsunuz sorusu geldi. First, I want to say hello for everybody. I want to say I like on vacation, but no, this it's a pleasure, it's honor to be in Turkish. It's so nice people, and many times I want to come here in Turkish, and I respect Saki very much for what he do in the kickboxing life, and he have a lot of experience, and he's very technical guy, and really I want to what I want to say is we are the same level in this moment, and now Saturday gonna be who is the best in between us. Evet, herkese öncelikle merhaba demek istiyorum. Türkiye'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu da dile getirmek istiyorum. Gerçekten harika bir ülke ve gelmekten de çok memnuniyet duydum. Saki konusunda ne düşünüyorum derseniz, kickbox dünyasından kendisini yakinen takip etmekteyim. Ve kendisinin ne kadar deneyimli olduğunu da maçlarından biliyorum. Dolayısıyla ikimiz şu anda aynı kefedeyiz ve cumartesi akşamı herkes kimin daha ağır bastığını görecek diyorum. Öncelikle başarılar diliyorum herkese. Congratulations. Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. En son Tokyo'da yapılan finalde ikiniz de Semih Shield'la maç yaptınız. Gökhan Saki'nin yaptığı karşılaşma herkes tarafından çok konuşuldu ve Gökhan Saki'nin maçı kazandığına, en azından bir ekstra roundu hak ettiğine yönelik çok ciddi yorumlar vardı. Ama Daniel Gita Semih Shield'la maç yaptı ve Semih Shield Daniel Gita'yı knockout etti. Yani birincisi yarı final, öbürü de final. Arada çok büyük bir yorgunluk farkı da yoktu. Bu cumartesi günü yapılacak maçın aslında habercisi miydi bu olay? Actually, I would like to go back to the Tokyo finals. And in Tokyo finals, you have had a match. Gökhan Saki had a match with Semih Shield, and Gökhan Saki was believed to be deserved as an extra round. But actually there was an unfair situation which is claimed so. So, and also Daniel fought with him and he had beaten him. So was this Tokyo event a pre-assumption of Saturday's action, Saturday's match? What do you think? It was a pre-event, it was a preparation event. So what Both would of you, fighters. how would you comment Both on of it? fighters. Both of the fighters. My question to both of fighters. Okay. İkimiz evet finalde son Semih Shield'le maç yaptık. Benim maç Semih Shield'le çok iyi geçti. Bence tüm dünya bu maçı böyle geçeceğini beklemedi. İşte bu kickbox, ağır siklet belli olmuyor. Daniel Gita'nın boyu 2 metre, 110 kilo, 115 kilo. Benim boyum 1.83, 102 kilo. Yani Daniel Gita daha çok şans verirlerdi. Ama Daniel Gita bu maçı knockout'la yenildi. Ben puanla yenildim ama extra round beklentim vardı, vermediler. Semih Shield'e verdiler maçı.
nasıl anlatayım? Kickbox gününe bağlı. Nasıl antrenman yaptın? Bu seviyede her dövüşçü bence %100 antrenman yapıyor. Bazılardan az biraz küçük sakatlıklar oluyor. %100 antrenman yapamıyor ama Daniel Gite olsun, Gökhan Saki olsun, Semih Şehit olsun, yani hepimiz maçlara güzel antrenman yapıyoruz. Son gün belli oluyor. Ben belki o gün Daniel Gite'den kendimi daha iyi hissediyordum. O yüzden benim maçım iyi geçti. Belki benim taktiğim iyi değil. Benim taktiğim Daniel Gite'nin taktiğinden daha iyiydi. Yani çok değişik şeyler var ki maçların böyle geçmesi. Actually, when I consider the match which we have done, Gita has beaten him with a knockout, and I have taken points. So yes, I think in the same way, I really deserve an extra round. However, when we compare ourselves with Gita, I'm 110 kilos, and Gita is 110 kilos, and he is above 2 meters. So I'm 183 and 102 kilos. So these are the factors which may have an effect at the results. And besides that, every day is not being the same actually for the fighters. Some day is being your best day, some day is being your worst day. Actually, Gökhan Sert, Gita, and I'm really training a lot, but some days are being problematic. We are having some problems with our body. But I was feeling maybe better than Gita at that day. I felt very good. Maybe my tactics were much more better. So I believe that it was a very successful match for myself. Yeah, what happened in Tokyo in the final with Semih Şehit, in my opinion, I am a little bit disappointed for the referee. He stopped too fast the fight. What I do with the tactic, I do very well in 2 minutes half or 2 minutes 40 seconds until in the end of the round, and really in this moment he catch me, but I'm not full, I'm not knockout, or and I can stand up. I take my I hear the how he count. In the 6 I hear 6, and in this moment I grow up. Yeah, the referee he stopped the fight. It's disappointing for me, but I cannot say nothing because he's the god in the ring. What I can say for Saki do very well the fight with the Semih Şehit. Yeah, in my opinion, it's also the equal the fight. And yeah, what happened? It's in the past, and now it's in the future. And Saturday we're gonna see who is worth the place. Evet, Tokyo dediğimiz zaman Tokyo benim için tam bir hayal kırıklığıydı aslında bakacak olursak. Hakem açısından hakemin bu noktada çok da doğru davranmadığını düşünüyorum. Taktik derseniz bence ben doğru taktikle ilerledim ama bir anda beni yakaladı, ringde yere düştüm. Sonra tekrar ayağa kalkabildim. Sonra karşılıklı olarak hamlede bulunduk. Tekrar düştükten sonra ayağa kalktığım zaman bir anda rakibim maçı bıraktı. Böyle bir şey olmasını beklemiyordum açıkçası. Bu şekilde sona ermesini beklemiyordum. Neticede karşımda ringin tanrısıyla karşı karşıyaydım. Saki'ye bakacak olursak Saki bence çok iyi taktikle çok da iyi bir müsabaka çıkardı diye düşünüyorum ama geçmiştir. Biz önümüze bakıyoruz. Bakalım önümüzdeki maçta kim iyi olacak? İyi olan kazansın diyorum. Gökhan Saki'ye sormak istiyorum. İzleyiciler senin çok beğeniyor. Özellikle Tokyo'daki finallerde bunu görebiliyoruz. Sen bunu neye bağlıyorsun ve belirgin bir dövüşünde değişim var. Fiziksel değişim var aynı zamanda. Mike Passanier ile beraber çalışmaya başladığından beri. Bu değişimi de açıklar mısın? Neler oldu? Bu değişime yol açan şey neydi? Seyirciler benim stili neden sevdiği bence ağır siklette bu kadar hız yok, eksplozif olan dövüşçü yok. Bence bu yüzden benim stili seviyorlar. Bence değil, kesinlikle
Bu yüzden yani arsiklette hız yok, eksplozif yok. Yani benim kiloya bakarsan bendeki olan hız 75-80 kilo dövüşlerde olan hız. Öbür türlü Mike Pasinir 8 sene Golden Glory'de antrenman yaptım. Corey Hammers benim antrenör, eski antrenör hastalandı. Artık antrenman dövüşçüleri antrenman vermek canı istemiyordu artık. Yani bitti. Oğluna bıraktı çoğu şeyi. Ben de devam etmek istedim. Onun oğlu genç birisi. Biz aramız o kadar iyi değildi ve o bana öğretecek bir şeysi yoktu benim için, yani ben öyle bakıyordum. O yüzden şu an Mike Pasinir dünyanın en iyi kickbox antrenörü benim gözümde. O yüzden Mike'ın yanına ettim ve 7 ayda çok büyük bir gelişme var. Her yönde. Öncelikle mesela sol kroşem iyiydi, sol tekmelerim güzeldi. Ama şu an bence komple sağ sol hepsi iyi yani. Mike sağ olsun. The question was as follows. Audience loved you, especially in Tokyo. Why do you think they loved you in such a way? And also your physical actions have changed after you have started to work with Mike Passini. What is the main reason of that change? Actually, yes, that's right. I'm very speedy in the heavyweights. I'm an explosive fighter, and that's why, which makes me interesting, because normally that speed, my speed, belongs to a fighter of 75-80 kilos. I am over 100 kilos, and in that speed, what has changed with Mike Passini? I was urged to work with Mike Passini because my trainer, Corey Hubbard, became ill and he gave up trainings. For that reason, he left his floor to his son, but I was not in good relations with his son and he had got nothing to teach me. For that reason, I prefer to work with Mike Passini, and he's the best trainer, especially in the kickbox arena. And in 7 months, I have developed myself a lot. In the past, my left side was active, but now both of my sides, right and left sides, are very active and very speedy. Yusuf Altınsoy. Sorum Daniel Gita'ya. Gökhan Saki'ye karşı maçını kağıt üstüne dökmek isterse ne kadar artıları ne kadar eksikleri var? Yani kafasında planladığı eksikleri ne, artıları ne? Okay, when you consider the match with Gökhan Saki, what are the pros and cons? I mean, pluses, advantages, and disadvantages. Do you have any tactics in your mind regarding that match? Well, are you going to say the tactic? Mike, what do you think? What do you think? No, really, all two, I think we are all too technical. We have so many quality, and yeah, I think one mistake in the fight is gonna change the fight. Saki is one of the best fighters. He's technical, he's fast, he's small. Not so But fast. he's fast. Sorry? Not so fast. Yeah, and I'm big. I'm also fast. And yeah, we're gonna see what's gonna happen. But I'm gonna say only the top quality for the fighters. Şimdi yani ne yapayım ben burada, bütün taktiklerimi mi size açıklayayım? Aslına bakacak olursak pek çok özelliğimiz var. İkimiz de son derece kaliteli dövüşçüleriz diyebilirim. Neticede böyle bir müsabakada yapılacak tek bir taktik hatası müsabakanın kaybına yol açacaktır. Baktığımız zaman rakibim evet teknik olarak oldukça hızlı ama küçümen bir rakip. O yüzden de bense büyük, iri ve onun kadar hızlıyım diyorum. Neticede ikimiz de iyiyiz ve hep söylediğim gibi iyi olan kazansın. Göreceğiz bakalım kim iyi. Evet, Muzaffer Batumlu, Spor Meydanı Gazetesi. Ben Sayın CEO'ya ve Sayın Saki'ye soracağım. 2 sorum var. Bunlardan bir tanesi Sayın Saki'ye, son dönemlerde mücadele sporları trend yaptı. Yani ama bu trendin içerisinde en fazla gözlemlenen kickbox.
Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de kickbox tabii sizlerin 6 milyon oyuncumuz var, ben baktım burada. Arkadan gelen gençlere ne gibi önerileriniz olacak kickbox için? Bir de Sayın CEO'ya soracağım, Glory'nin CEO'suna. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığı söz konusuydu. 4 gün boyunca olimpiyatı gözlemleyen yabancı misyon diyelim veya yabancılar İstanbul'u bir taradılar. 7 Eylül'de de biliyorsunuz belli olacak. En büyük adaylardan bir tanesi İstanbul, Tokyo, Madrid, Dahu gibi. Acaba İstanbul'u bu 2020 adaylığında Sayın CEO şanslı buluyor mu? Belki konumuzun dışında ama muhakkak takip etmiştir. Teşekkür ediyorum. I will be directing my questions to our CEO and to Saki. First of all, I'm asking it to Saki. In the recent time, combat sports become very interesting and very trendy all around the world, and kickbox especially gained a great importance within this respect. When I checked the sportsmen's number, it's reaching to 6,000 people. So for the future kickboxers, for the future sportsmen, do you have any recommendations, any advices as a sportsman? Türkiye için Türkiye için herhalde değil mi? In general. Evet. Soruyu bir defa daha Türkçe söyler misin? Tabii, hemen söyleyeyim. Şu anda özellikle mücadele sporları çok revaçta. Kickbox'ta bunun önde gelen spor alanlarından bir tanesi. Genel anlamda bakıldığında dünya çapında. Dolayısıyla genel baktığımızda 6.000 kişiye ulaşan bir kickbox sporcusu olduğunu düşünecek olursak, gelecekteki sporculara bu alanda spor yapmak isteyenlere önerileriniz neler, tavsiyeleriniz neler? Çok bir zor soru. Ya kickbox evet kombat sporlardan en çok büyüyen sporlardan biri. Nasıl söyleyeyim? Nasıl? Tabii çok çalışsınlar. Çok çalışsınlar, ilgi göstersinler. Türkiye'de de inşallah Glory'den sonra kickbox daha çok büyüyecek ve bir şeyler olacak işte. Actually, that's right. The interest is growing. What I can recommend them, advise them, they need to train a lot, they need to work a lot, and they need to show interest and continue their interest. And after Glory event, I believe that the interest in kickbox will be increasing. And the question which was addressed to our CEO was as follows. In the recent time, we have had 2020 Olympic Games. Istanbul was the candidate city for 2020 Olympic Games. And within 4 years, the inspectors have came, they have just a foreign mission came and inspected, and on the 7th of September they are going to make the final decision about 2020 Olympic city. And Istanbul, Tokyo, Madrid and Bonn are the candidate cities. When you consider such aspects, do you find Istanbul lucky to be 2020 Olympic city? I would not say lucky, I would say probably deserving. Istanbul is a true global capital, if I could say that, although not the capital in this country, but in a world sense certainly is. It's one of the oldest cities on the face of the earth, with a history that stretches back well beyond the time horizon of most of the rest of the world. So no, it's a natural to fit into that group. Şansı var mıdan ziyade İstanbul, ben bu olimpiyat başkenti olmayı hak ediyor demek istiyorum. Bir hak ediş durumu söz konusu. Çünkü genelde baktığınızda İstanbul bir dünya başkenti özelliğini içinde tarihiyle barındırıyor. Tarihi dediğimiz vakit yüzyıllara uzanan, zamanın ötesine uzanan bir geçmişe sahip olduğunu düşünecek olursak, şanslı olmasının ötesinde İstanbul kesinlikle olimpiyat başkenti olmayı hak eden bir mekan. Merhaba, Osman İslam ben, Genç Kuşak Dergisi. Öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz. Çok güzel bir organizasyon olacağını tahmin ediyorum. Glory'nin İstanbul'da, yani Türkiye'de ilk organizasyonu. Biz Birol Topuz'un çok başarılı organizasyonlarını biliyoruz.
İnşallah en az onun kadar başarılı olur. Bu arada Murat Direkçi'ye de haksızlık etmek istemiyorum. Orta siklet dünya şampiyonu. Murat Direkçi'ye bir şey sormak istiyorum. Bir de Gökhan Seki'ye. Şimdi Murat nedense orta siklette çok büyük başarılara imza attı. Çok başarılı maçlar çıkardı. Ama Türkiye'de çok fazla tanınmadı. Bunun nedeni nedir? Birinci sorum. Bir de Gökhan Saki'nin Semih Shield'da şimdi dünya şampiyonu olmak için yapması gereken bir maç var inşallah bu maçtan sonra. İnşallah. Onun için özel bir çalışma temposu oluşturdu mu? Hatta bu maç içinde özel bir çalışma yaptı mı Hollanda'da? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. First of all, I would like to say welcome to our organizers, and also I would like to mention that this is a very good organization. We are seeing, and Glory is the first organization in Turkey within this respect. We are seeing many organizations of Birol Topuz, very successful organizations of Birol Topuz in Turkey. And my question will be addressed to Murat Direkçi and also Saki, Gökhan Saki. And I'm going to ask Murat Direkçi. He's in the middleweight scale. So as the middleweight scale, he's a champion, a world champion. So when we consider this, he's not as widely as known as a heavyweight champion. So what is the main reason of that, and what he's doing in order to promote himself, to give a voice to himself? And the rest of the question was going to Gökhan Saki. You're going to have a match after this with Semih Shield. Do you have special training program to get prepared for that match? And have you had any special training for this match that you're going to have on Saturday night? Merhaba, benim menajerim var. Menajer bana verdiği maçı ben alıyorum. Onun yüzden Türkiye'de o kadar maçlar gelmedi şimdiye kadar. Ama şimdiden sonra inşallah yollar açılır Türkiye'de. Actually, my manager assigns me the matches, and because of that reason, hopefully my manager will be assigning me some Turkish matches, and you'll be seeing me more. Thank you. Evet, Semih Shield bu maçı kazandıktan sonra gelecek. Ama bu maçı daha kazanmadık. Önce bu maçı kazanalım. Ondan sonra Semih Shield mi olacak, başka birisi mi olacak? Bakacağız. Daniel Gita için değişik antrenmanlar yapmadım. Hiçbir maç için special antrenman yapmıyorum. Mike'da öyle bir sistemi yok. Biz geliyoruz, eldivenleri takıyoruz. Öyle kafamıza göre takılıyoruz Mike'dan beraber. Özellikle bir dövüşçü için antrenman yapmıyoruz yani. Mesela turnuvada bir günde 4 maç yapmalısın. O zaman normal günde 2-3 saat itman yerine 5-6 saate çıkaracaksın. O da olamayacak bir şey yani. Yani her gün 2-3 saat kickbox antrenmanı yapıyoruz. O da standart antrenmanlar. Yok, rakibe göre bir çalışmalar yapmıyoruz. Ya doğru var ama biz ona göre antrenman yapmıyoruz. Çünkü dövüşeceğim rakip de benim taktiğe göre antrenman yapsa o zaman o da başka dövüşecek. Yani her dövüşçü her maçta başka maç çıkarıyor yani. Mesela Semih Shield solunu çok kullanıyor. Bana karşı mesela hiç kullanamadı. Yani benden sonraki Semih Shield'de dövüşecekse benim maça bakarsa bence yanılır yani. Yani artık sistemle öyle antrenman yapmıyoruz. Actually, the press member has just asked him, you are going to have a match with Semih Shield, so do you have any special preparations for that? And he said, yeah, the next match will be Semih Shield. After winning the match of Saturday, we will be seeing what we are going to do with that match. I'm not specially getting prepared for any matches, so Mark is not working in that style. We are just doing our normal training sessions. And for that reason, every fighter do have their own fashion. And for example, when we consider the tournament,
tournaments, we are having 4 matches. So for each of the matches, you need to take 5 or 6 hours of training, and this is not possible. So we are working kickbox trainings for 2 hours, 3 hours, and that's being enough for a day. And when we consider every fighter, for example, I am fighting with Semi Shield, and he's not able to use his left side is strong, but he's not able to use his left side to me. So when a sportsman watches our match and considers this left side effect, he will be misleading for his match. So every fighter do have a different fashion for each of the fights. Ben bir soru sormak istiyorum. I have a question for Joseph Valtellini. Joseph, in fighting Murat Direkci here in Turkey, what are some of the pressures and what do you expect in that fight? Şimdi ben sorumu diğer bir sporcumuza, Joseph Valtellini'ye yönlendirmek istiyorum. Joseph'e sormak istiyorum. Burada Murat Direkci ile birlikte bir müsabakada bulunacaksın. Dolayısıyla bu konuda omzunda hissettiğin bir yük var mı? Well, firstly, I would like to thank Glory International for giving me this opportunity to fight Murat here in Istanbul. It is his hometown, so that is always a challenge wherever you are. But again, I train the same way regardless where I'm fighting, if I'm hometown or I'm away somewhere else. And that's to never leave it in the judges' hands. So I'm here to finish. His experience, he does have a lot more experience than me, and so have all my other opponents, so it's not new to me. So I'm excited. I'm excited to be here and fighting on the bigger stage. And yeah, again, I'll never leave it to the judges' hands. I come and I fight with a lot of power and a lot of excitement, so I'm excited to show everybody what I have. Evet, öncelikle Glory'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burada Murat Direkci ile birlikte bir müsabakada yer alabilme şansını bana sağladıkları için. Pek tabii ki Murat Direkci Bey'in ev sahibi olarak çok daha fazla avantajı olabilir. Neticede kendisi son derece deneyimli bir sporcu olsa da ben sporcu olarak ister kendi ev sahibi olduğum ülkede olsun, isterse başka bir ülkede olsun aynı şekilde yapıyorum hazırlıklarımı. Ciddi bir şekilde, sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Neticede buraya işi bitirmeye geldim. Tabii ki deneyimini de göz ardı etmiyorum. Çok heyecanlıyım, çok hazırlıklıyım diyorum ve sabırsızlıkla kendisiyle karşı karşıya gelmeyi bekliyorum. Sorum Glory'nin CEO'suna. Şu zaman Glory çok büyük bir şirket, bir grup. Şu ana kadar o kadar organizasyon yaptılar. İstanbul'daki organizasyonun, promosyonların şu ana kadar beğendiklerini, nasıl beğendiklerini, hani hoşuna giden gitmeyen yerlerini ve Final 16'ı her zaman Japonya'da değil de başka bir ülkede yapmayı veya da İstanbul'da yapmayı düşünürler mi? Final 16. Evet. And the question is going to the CEO, and he's asking that Glory is always organizing big occasions, big events. So when we consider the Istanbul event, are you happy with the promotional activities, the organizational structure? Are you satisfied with that? And would you consider to do the final 16 in Turkey, because you're always doing it in Tokyo, in Japan? So instead of Japan, would you prefer to do it in Istanbul? What are the likes and dislikes? Good question. We have to look at all global cities for our Glory events. As you all know, Glory Sports International is 1 year old. And while we've had success with the television programming, introducing the Glory brand around the world with the top caliber athletes that we have, the Glory fighters themselves, the fact is that we have to consider all cities, and certainly Istanbul is up there as being one of the top destinations. As far as the local promotion is concerned, you don't have to take it from me, but Topuz, Birol Topuz, has a very good reputation, whether in Europe or in Asia, as being one of the better promoters, and it's certainly been our experience that that is in fact the case.
Glory Sports olarak tabii ki Glory Sports International olarak oldukça bu alanda gerek televizyonlarımızla gerek basın kanallarımızla ve her türlü medya mecrasını kullanmak anlamında bunlara önem veriyoruz. Atletlerimizle sonuçta bütün şehirleri biz dikkate alıyoruz. Bütün baş şehirler bizim için önem arz etmekte. İstanbul'da bu şehirler arasında, etkinlik şehirleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Önceliğe sahip. Yerel tanıtımı sordunuz. Pek tabii ki Sayın Birol Topuz bu anlamda hem Asya'da hem Avrupa çapında son derece tanınmış bir isim ve buradaki etkinliklerimizi de son derece etkin ve yetkin bir şekilde yürütüyor. Memnuniyetimizi bu anlamda sonuna kadar dile getirmemiz mümkün. Ben yine bir soru soracağım. Sayın Topuz'a soracağım bu sefer. Birol abiye. Ciddi anlamda tabii Birol Topuz deyince yani organizasyon yani kickbox Birol Topuz aklı geliyor. Ve acaba Birol abi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani tatamide çok başarılı sporcularımız var. Wushu'da, Muay Thai'de falan. Acaba onlara böyle bir organizasyon yapma şansı olabilir mi? Sayın Topuz. Teşekkür ederim. Öncelikle Glory yetkililerine Türkiye'de böyle bir organizasyonda uzun süre sonra Gökhan Saki yine Daniel Gita gibi bir sporcuyla daha önce dediğimiz gibi Joe Frazier ve Muhammed Ali maçını benzetmesi yapan Sayın Stefan Kuanderos'un söyleminde gerçekten de bu maç dünya kickbox tarihinde önemli bir maç. Neden? Çünkü iki sporcu da dünyaya kickboksu şu anda durağan olan kickboksu sevdiren iki sporcu ve daha öncesinde de yapmış oldukları bir maçın rövanşı ve ikisi de kendisini çok iyi geliştirdi. Bu maç tüm dünyada takip edilip İstanbul'da tanıtımını yapan Glory ile beraber özdeşleşen bir organizasyon. Diğer yandan tabii ki bizim hedefimiz burada bir lokomotif güç bulmaktır. Çünkü düşünün ki bir lokomotifiniz olmadığı zaman o tren gitmez. İşte buradaki lokomotifimiz bizim Gökhan Saki, Murat Direçi ve bizi yurt dışında temsil eden Türk sporcularımız. Ama biz zaten Türkiye'den bu Türk sporcuları yurt dışına bir şekilde götürüyoruz. Onlara şanslar veriyoruz. Bu organizasyonların gelmesi o diğer organizasyonlarda özellikle amatörde kickboksta, wushu'da veya boksun içinde de olabilir. Yine Muay Thai'de alttan gelen sporcularımız Glory'nin içine endekslenecektirler. Onlar da burada kendilerine bir vizyon bulacaktırlar. Bunu kesinlikle Glory ile beraber ve diğer organizasyonlarla beraber biz özdeşleştireceğiz. Ama tabii ki önemli husus öncelikle bir lokomotif olması lazım. Burada da Glory ile beraber Gökhan Saki bizim lokomotifimiz diyebilirim. The question was as follows. To Mr. Topuz, he has asked whether, yes, kickbox gained a great ground when we look at on the global perspective and Turkey. How about giving chance to the other sport areas like tatami and wushu or muay thai? Do you plan to contribute in that field? And he has answered as follows. Yes, we would like to thank Glory first of all for coming and participating in Turkey. Gökhan Saki and Gita activity is a really very privileged activity, a very big event for us, and you have resembled it to Fraser and Muhammad Ali's match. So really, in the kickbox history, this event is a very big event. It's a very big cornerstone, and kickbox is being loved with the contribution of our sportsmen in Turkey. For that reason, this is a very important activity. I would like to underline this point. So we need to have a triggering power. We need to have a power which will bring us to the future. I mean, which will develop the conditions and also the fans of this field. With this idea in mind, Murat Direkçi and Gökhan Saki are the two important names for us as the representative of Turkish sports arena on the international ground. And of course, we are planning to give such kind of activities to wushu or to muay thai or to tatami. We can implement them in the structure of Glory. Why not? In the future, these can be we can just implement such kind of visions to that fields also, so we can expand our sports area. And really, once more, I would like to thank our sportsmen for their contributions and for bringing and representing Turkey in the best way. Ben Murat Direkçi'ye sormak istiyordum sorumu.
Murat, Nicky maçından önce sen emekliliğini açıklamıştın. Daha sonra geri döndün. Bu maçla beraber devam edecek misin kariyerine? Sonuncu sene çok el kırdım, ondan sonra çok şeylerim vardı, hani çektiğim şeyler, hani kırıklar falan vardı. Ama şimdi onları atlattım. Bakayım nasıl bu maçtan sonra hani devam ederim inşallah. The question was as follows: at Vicky Holsen, after Vicky Holsen match, you have just announced that you are retiring from kickbox, and now you're back. What is the reason for that? He said that I have announced it like that because I have broke my leg, and also I had some fractures, so I was in a severe position. Now I have recovered, and I'll see whether I can continue or not. We'll see. Sorum şu, kendisi daha önce dünyanın en büyük eğlencesi olan World Wrestling Entertainment'ın CEO'suydu. Şimdi WWE'nin CEO'suydu. Şimdi Glory'nin CEO'su. İki şirket arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, başarı oranını aynı şekilde yakalayabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Yani WWE ile Glory arasındaki güç farkını veya benzerliklerini kendisinden dinleyebilir miyiz? I mean, Mr. Whitaker, he is asking that you were the CEO of WWE beforehand, which is a World Wrestling event, which is you were acting that and doing it very successfully, and now you're the CEO of Glory. When you compare and contrast WWE and Glory, what are the similarities between these two structures? What are the superiorities of Glory or inferiorities? How can you compare and contrast these two structures? Well, they're similar and they're very, very different. I should correct one thing. I wasn't CEO of WWE. There's only one CEO in that fine company. WWE is a 25-year-old company. Actually 30 years old if you go back to the very, very beginning in its newest version. But the history of that entertainment goes back to the early 1900s in New York City. GSI, Glory Sports International, is a one and a bit year old company. It has a lot of similarities. They both play in arenas, both have television programming, both have sponsorship, both have licensing potential, both have pay-per-view potential. The difference is, of course, is that the athletes that are in the other company are athletes, but they are not engaged in what you would call pure sport. And so what we have at Glory Sports International are top class caliber athletes who are engaged in a sporting contest. So that's where the fundamental difference lies. The benefit of sport is, of course, that it is unscripted. It's not entertainment, and so the story tells itself. Yeah. If you have an entertainment cameraman, he knows exactly what shots he's going to be taking based on how the event plays out. In a sporting event, he needs to go along with the action, so the story unfolds naturally. And that is the true advantage of sport over any other medium. Why is sport the most valuable content in the world, whether it's in North America, South America, Europe, or Asia? The fact of the matter is, sport is the killer application as far as content is concerned. And as far as content is concerned, Glory Sports International delivers in its format and with the top caliber athletes that it has, some of the most exciting athletic contests that you can see anywhere. Sorry, that was a bit long. That's okay. Aslına bakacak olursanız öncelikle bir noktayı düzelterek başlamak istiyorum. Ben WWE'de CEO değildim. Oranın tek bir CEO'su vardı. O da ben değildim. Onu düzelterek başlayayım. Farklar ne? Yetkili kişiydim orada. Şimdi WWE'ye baktığımızda 35 yıllık geçmişi olan bir yapıdan bahsediyoruz. 1900'lerde New York'a kadar uzanan bir geçmişi var bütün genel anlamda baktığımızda. Ama Glory'ye baktığımızda Glory daha bir yıllık son derece taze bir şirket.
şirket. O yüzden çok farklı arenalarda hizmet vermekteyiz. Televizyonumuz var, sponsorlarımız var, lisanslarımız var, sporcularımız var. Biz burada gerçek sporcularla, kendi alanında gerçekten üst düzey olan sporcularla bir farklılık yaratıyoruz. Yani iş sadece eğlenceden ibaret değil, aslında eğlenceden ibaret değil. Yaptığımız şey tam anlamıyla gerçekleştirilen spor aktivitelerinin burada gerçekçi bir ortamda izleyiciye aktarılması, eğlence olmanın, bir hikaye, bir kurgu olmanın ötesine gerçekliği biz taşıyoruz izleyiciye. Eğlence programlarının yönetmeni dediğimiz zaman o yönetmenin belli bir çekim açısı vardır. İşte olaya eğlence katabilecek noktalara öncelik vererek bunları izleyiciye aktarmayı amaçlar. Ama bir spor etkinliği dediğimiz zaman spor müsabakasının vurucu noktalarına esas alır, bunlara odaklanır. Dolayısıyla çekim taktikleri noktasında bile bir farklılık söz konusu burada izleyiciye yansıyan noktada. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, dünyanın her yerinde bizim amaçladığımız şey spor içeriğini olduğu gibi izleyiciye aktarmak ve bu anlamda bir farklılık yaratmak. Bunu da en üst kalitede, en iyi seviyede de gerçekleştirmek. Sadece para gücü bakımından benzerliklerini sormuştum. I have just asked the financial power similarities and differences. I know the fashion, the content is totally different between WWE and GSI. However, what I was asking on the financial level, any differences, any superiorities? Well, one is a new company, 1 year old. The other is a $500 million a year enterprise. Glory Sports International has every capability and potential to be that size and bigger. Şimdi baktığımızda bir tarafta 35 yıllık bir şirket diyoruz ve cirosuna baktığımızda 500 milyon dolarlık bir yıllık cirodan bahsediyoruz. Diğer tarafta da bir yıllık ama gelişme potansiyeli içinde barındıran bir Glory şirketinden bahsediyoruz. Karşılaştırdığımızda böyle bir rakamla çıkabiliriz. Ben Birol Topuz'a sormak istiyorum. Evet, Birol Topuz'un Türkiye'de özellikle ring sporlarındaki organizasyonları her zaman piramidin uç seviyesinde olmuştur. Özellikle Glory and tabi Topuz Production, gece şimdiden rüzgarı belli. Aynı zamanda Bilgehan Demir gibi usta bir sunucunun bu organizasyonda olması kickbox adına çok ama çok önemli. Ben Birol Topuz'a şunu sormak istiyorum. Bu zamana kadar çok büyük organizasyonlarda gerek federasyonla gerek AYBA ile yapılan protokollerde hep önde oldu. Tabii burada Saadettin Saran'ın da desteklerini hemen ifade etmek istiyorum. Sayın Topuz, özellikle bu organizasyonun diğer yapmış olduğunuz organizasyonlar arasındaki marka değeri farkı nedir? Ve gecede program akışı nasıl olacak? Kickbox severler neler seyredecek? Teşekkür ederim. Teşekkürler öncelikle. Şimdi şunun altını çok ince bir notla çizmek isterim. Glory'nin asıl hedefi dünyada, benim gördüğüm şu anda, dünyada biliyorsunuz WBC, WBA veya boksun diğer büyük IBO, IBF gibi organizasyonları var. Bunlar biliyorsunuz amatör bir boks organizasyonu, AYBA ve profesyonel boks organizasyonları. Amatörde şampiyon olan sporcular profesyonel arenada kendilerine yer bulurlar. Ranking ve sıralamanın içine girerler. Bu şekilde olduğu zaman işte medya sektörü, aynı anda seyirciler bu sıralamanın için almış oldukları puanlarla yukarı giden sporcuların sıralamasını görür ve takibatını görürler. Bu takibat sonucunda da sene sonunda da dünya şampiyonluk kemerini almak için hak elde edecek bir puan toplamış olurlar. İşte Glory dünyada şu anda gördüğümüz hususlar doğrultusunda kickboxta tek bir organizasyon olmak, turnuva değil, turnuvaların içinde de puan alarak bir kemer almak, bir ünvan elde edebilecekleri bir organizasyon şemasını kuran bir organizasyondur. Bu organizasyonun kickbox camiasında, dünyada dağılan bu camia çok büyük etkisi olacaktır. Hepsini bir şemsiye altına alacaktır. Ve bu şemsiyenin altında nasıl amatör boksta şampiyon olanlar profesyonel boksa giriyorlarsa, amatör kickboksta şampiyon olan sporcular da kendileri Glory'nin şemsiyesi altında hedefleri dünya şampiyon olmak ve Glory'nin dünya şampiyonluk kemerini beline takmak için oluşan bir organizasyondur. Biz de bunu Türkiye'ye getirmekle veya bize bu şansı veren Glory yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ama burada önemli hususlardan birisi Gökhan Saki ve Murat Dilekçi'nin olması çok önemlidir. Çünkü onlar bu organizasyonun, bu filmin jön aktörleri. Bu doğrultuda önemli hususlardan biri de
yayıncı kuruluşumuz, şu anda Show TV vizyonlara da teşekkür ediyoruz ve dünyacı yayıncı kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunların hepsi oluştuktan sonra bir şemsiye altında bu organizasyon büyük bir organizasyon olarak dünyaya tüm sporcularımızı tanıtacak bir organizasyon olacaktır. The question was to Birol Topuz was as follows. Glory is a very good, very successful organization, and Glory and Topuz production collaboration is turned into a very important activity. When we consider the federation side, when of course Saadettin Saran do have a great contribution to these activities, and what do you think about the brand quality, brand difference of these activities, these Glory activities? And the response was as follows. I would like to underline one point. Glory is very effective and very important when we consider the activities WBC, WBI, IBO and IBF, which are the boxing organizations. They are the organizations for the amateurs, and after winning those championships they are seeking for a place to enter the professional league. So it is an opportunity for those amateur sportsmen to find a place in the professional league for themselves, and because they need to have a ranking system, they need to integrate themselves in a ranking system, and they need to collect points, so the audience and also the media is being able to follow those sportsmen via channels, via those leagues and so on. And in the end, of course, each year they are receiving a belt, a championship belt. And this is also important. Glory would in this respect a unique organizational structure which is serving for this purpose also. It is possible to get points by participating in the Glory activities, Glory events, and also we are drawing a type of organizational charge for the professional sportsmen. And in the kickbox arena, within this respect, after a while, Glory will be like an umbrella institution. We will be hosting all of the amateur athletes, and we will be providing them to turn into the professional arena, and they will find a place, and Glory will serve to have that Glory World Championship belt. Once more thing that I would like to thank. We would like to thank also Mr. Saki and Mr. Direkciv for being the main actors of this activity. And also we do have media supporters, which is Show TV. They are going to broadcast the event. And also we would like to thank the contributors of global media. As we say, it will be a professional activity which will turn into an umbrella for all of the fans and also the audience and for the sportsmen. I have a question for Mr. Wilker, please. Mr. Wilker, you have an MMA match on the card here. You obviously have a partnership with Dream and One FC. Is Glory going to promote MMA events in the future? Do you have some plans about MMA? There's no plans at this particular juncture to announce or do anything in that space. The focus of the company is very much on kickboxing. And we've got our hands full, obviously, with that. We have the top athletes in the world, obviously, the Glory fighters, and the events that we're currently doing are all over the world in every continent. Are pretty much consuming the company right now. So as a matter of capacity and a matter of interest at this particular time, it is Glory Kickboxing that we are focused on. Evet, gelen soru MMA maçlarına da Glory'nin desteğinin olup olmayacağı yönündeydi ve gelen cevap da şu şekildedir. İlk etapta Glory kapsamı itibariyle dünyanın önde gelen kickbox sporcularını bünyesinde barındırdığı için mümkün mertebe mevcut kapasiteyi bu alana odaklayarak bu alanda gelişmeyi hedeflemektedir. İlerleyen zamanlarda koşullara göre buna karar verebiliriz ama halihazırda kickbox. Ben kendim daha bir şey söylemek istiyorum. Glory'ye teşekkür etmek istiyorum. Benle Murat Direkçi'ye ve Birol Topuz'a inandıkları için, Türkiye'ye geldikleri için ve Birol Topuz'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani koskoca bir yük üzerine aldı ve Birol Topuz için 2007'de bir maç yapmıştım. Ondan sonra 2-3 organizasyona gelmiştim. Birol Topuz çok iyi anlıyor bu işte ve o yüzden Glory Birol Topuz'u seçti. Tekrar teşekkür etmek istiyorum Birol Topuz'a.
would like to say a few words in conclusion. I would like to thank Glory for giving us this opportunity and for collaborating with Birol Topuz. And also I would like to thank Murat Direkçi for coming and for believing in us and for coming here. There is a big load on the shoulders of Birol Topuz. In 2007, I have been in a match for him, and some of 2 or 3 organizations I have also attended, and he knows this job. Birol Topuz knows this job very well. And once more, I would like to thank Glory for contributing us, for making us to participate within this event. Well, if we don't have any more questions, I would like to conclude the, we have one more. Yeah, may I ask in English? Of course. Yeah. I would say that it's one of the most enjoyable entertainment for watch for women also. So maybe you are planning to make another organization for women also. I mean, do you plan in a women championship for future? I mean, we would like to see that. I would say at this point, there are no plans in place to do that, although we are fully aware around the world how popular as a fitness activity that kickboxing is in gyms all over the world. So there is an inherent interest from peoples of all cultures in the sport without maybe them having even seen a professional kickboxing event of any kind. Is certainly not Glory. So there's the potential certainly there, but at this particular time we've got our hands full with what we're doing right now. Okay, thank you. Soru şöyleydi, bu kickbox sonuçta bayanlar için de son derece eğlenceli bir spor. Gelecekte yani önünüzde planlarınız arasında bayanlar turnuvası da bayanlar şampiyonası yapmayı da hedefliyor musunuz şeklinde. Cevap da şu yöndeydi, evet kesinlikle bir fitness anlamında, spor anlamında kickbox kabul görmüş durumda. Dünyanın pek çok yerinde spor salonlarında görmekteyiz. Dolayısıyla pek çok alandan, pek çok kültürden insanın bu alana ilgi gösterdiğini düşünecek olursak, bu alanı sevdiğini düşünecek olursak, evet bir potansiyel var bu alanda ama hali hazırdaki planlarımız içerisinde söz konusu değil, fakat dikkate gelecekte alacağız. Thank you very much for all your questions. We would like to conclude the question and answer portion of the press conference now, but we're going to move the table out of the way and we're going to give you a photo opportunity as we have our fighters square off with each other. Evet hanımefendiler, beyefendiler, basın toplantımızın böylelikle sonuna geldik. Fakat burada bitmedi etkinliğimiz. Şimdi masalarımızı çekeceğiz ve rakiplerimiz burada masalar kalkmış bir halde karşı karşıya sizlerin karşısında olacaklar. So please give us a couple minutes and we'll move the table and then you can get some photos of the fighters. Evet lütfen bize bir süre verin, masaları çekelim. Sonrasında buradayız. Thank you.